Şu an yayındayız. Tamam. Evet, bayağı bir meşakkatli oldu bugün yayına girmesi. Evet, biraz bazı problemler yaşadık. Tabii kamera arkası ekibimiz Sağlam değil biraz kanka, sağlam değil. Bak, dün de kamera arkası sorun çıkardı, bugün de kamera arkası sorun çıkardı. Şunu bir düzeltmemiz lazım bizim. ya ben Hollywood'dan bazı ekiplerle görüştüm kanka ama işte biraz ücret konusunda anlaşamadık yani. Onu çözeceğiz zaman. Değil mi? Onu bir çözelim kanka. Şimdi ücret konusunda anlaşmak bir 6-7 gün önce daha fena olabilir. Şimdi dolar euro o zaman 18-20 Evet, civarındaydı. Belki bugünler biraz daha makul teklifler verebilirler. Anladın mı? Biz de onları karşılayabiliriz. evet. Bak burada devletimizin bize gösterdiği bir kolaylık var tabii ki. Vardı aynen dedi. Bir gecede şu kolaylığı yaptılar bize. Bu konulara da Abi, geleceğiz. Geleceğiz reis. Her bak, şey sırayla. aynen öyle. Evet kanka. Evet, babuş bugün neyden bahsediyorduk? Bir para muhabbetimiz falan vardı her zamanki Evet, gibi. Zaten burada olma sebebimiz de biraz para değil mi? aynen öyle. Yani biraz e, paranın mesela getirdikleri ve götürdükleri hakkında böyle bir nasıl yapsak? Tamam, bir Bir te- giriş yapayım ben kanka. Yap kanka, yap kanka. Kanka bir söz vardır bilirsin. Parayla saadet olmaz. Evet, Abi bence ne parasız saadet olur ne de parayla saadet olur. Hani parasız da saadet olmaz şimdi kanka. Tamam, parayla saadet olmaz diyorlar. Hani şu bakımdan evet, olmayabilir. Tamam, çok param vardır kanka ama sağlığın yerinde değildir. Hani evet, tamam, yine o parayla gidip en iyi tedavileri alabilirsin yurt dışında, Almanya gibi müthiş bir ülkede ya da Amerika'da falan. Ama evet. yine o tedavi sana fayda etmeyebilir. Hani para bile seni yeri gelir kurtarmaz. Ama baktığın Tabii, tabii. zaman paran da olmayınca kanka fakir fakir gidiyorsun, BİM'e gidiyorsun, A101'de indirim kovalıyorsun. Benim gibi muz alıyorsun, 2 saat düşünüp muzu Bak, yeri bak, bırakıyorsun. ha, bak abi, paran olduğu zaman tamam, saadetin olmayabilir ama bak, her gün muz yiyebilirsin. Kesinlikle abi, her Hatta gün. yerli muz da değil, ithal muz yiyebilirsin. Yani her gün kilolarca ithal muz yiyebilirsin. Abi şimdi ithal muz deyip geçme yani. İthal muzla yerli muzun arasındaki fark kanka mı? Yerli muz bu kadar, ithal muz nah bu kadar ama. Ha, kanka gözü de doyuruyor. Hani sapsarı böyle altın gibi anasını satayım. Tadı da güzel. Ama Kesinlikle şimdi abi. zengin olunca yiyebiliyorsun. Paran varsa yiyorsun kanka. Çok çok doğru diyorsun kanka. Yani ben abi parasız olmuyor. Bu bir gerçek ya. Hani geçsinler yani, yok Evet. parayla. O kim parayla saadet olmaz kimin lafı biliyor musun? Kimin? Zenginlerin de fan. Zaten paraları var. Bir paraları olmasın da ben onları o zaman göreyim. Sen hiç Kanka bir fakiri biliyorsun. gördün mü kanka? Sen hiç parayla saadet olmaz diyen bir fakir gördün mü? Yok görmedim Görmedin işte kanka. abi, sebep burada. Abi zaten Türk sineması parasını kaybedince deliren zengin karakterlerle dolu yani. Kesinlikle Abi, kanka ya. yani kalp Para önemli kanka. Bu parayı nasıl kazanıyorsun o da önemli. Şimdi kazanma yolunda biraz hani hoşuna ha giden bir şekilde olmadı. Şimdi yine bir şeye geliyor. aynen. Burada oluş sebebimize geliyoruz, anladın mı? Bana çok anlamsız gelir kanka. Sadece para için sabah 8'de evden çıkıyorsun, akşamın 5'inde falan eve geliyorsun. Hani gün zaten 24 saat, 8 saat uyusan geriye 16 saat kalıyor değil mi? Evet. 16 saat kalıyor. İşte 16 saatinde bir 8 saatini şeyde geçiriyorsun. İş yerinde geçiriyorsun. Geriye Evet. eve geliyorsun, 6 saat var. Yemek yesen falan, işte duş alsan 1,5-2 saat öyle gidiyor. Geriye kaldı 4 saat. Belki de o 4 saat sadece şu para kazanma olayı yüzünden hani bir gün 24 saatin 4 saati senin oluyor. Ben bunu mesela düşündükçe hani bu sistemin dışına çıkmayı gerçekten çok istiyorum. Bu sistem çarkları arasında bizi öğütüyor kanka. Hı Bunun hı. gerçekten bir şekilde dışına çıkmak için zaten biz buradayız. Kesinlikle. İşte bu sistemin dışında doğanlar var kanka, bak biz içine doğduk. Bu sistemin dışına doğanlar var. Bunlar kimler? Zenginlerin çocukları. Ya Yani kesinlikle abi. sistemin dışına doğuyorlar adamlar. Evet. Hayata Ama biz 1-0 önde içine başlamak diye doğduğumuz bir için, şey var kanka. ha, biz içine doğduğumuz için o içinden sıyrılması çok 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 zor oluyor. Yani Evet, kesinlikle kanka. Ya, ya bir de genlerimizde var herhalde. Para da bizi çekmiyor kanka. Bak, para parayı çeker diye bir muhabbet var ya. ya kanka, İşte parayı bilmiyorum. Parayı şöyle çekiyor kanka. Adamın şimdi çok parası var. Atıyorum işte evet, 100.000 TL'yi bir yere evet, yatırım yapıyor.
Oradan kazanırsa hani çok büyük yatırım yapmış zaten. Atıyorum Evet. dolara yatırmış, Bitcoin'e yatırmış ya da altına yatırmış. Çok küçük bir artış bile o 100 bin ya da 200 bin. Şimdi Mevla büyük olunca şey Evet. oluyor. Getirisi de daha çok oluyor. Gidip bizim şey gibi hani 2 liralık iddia kuponu yapardık. 20 lira para alırdık. Gerçi aslında kaç katı para alıyorsun ama 20 lira ne yani? Evet. Tabii. Küçük oynayan küçük kazanıyor Küçük kanka. oynayan küçük kazanır. Adam gidiyor büyük yatırımlar yapıyor. Evet. Kazanınca da büyük kazanıyor. Parayı çeker burada aslında. Kaybedince de Ha, kaybetme ihtimali de var evet. ama o adamın kaybı 200 bin kaybetse adamın zaten Ha, trilyonları var. 200 bin ha. ona ne yapar ki? Adamın riske edebilecek parası var. Bizim riske edebilecek bir paramız yok kanka, bak İşte riske edilecek. işte kilit Çünkü sen nokta parayı orası. riske etsen o ay yaşayamıyorsun yani. Yaşatsan ihtiyaçlarını gideremiyorsun. Tabii canım kilit nokta orası Problem zaten. yani. Hı hı. Kilit nokta orası. Ben sana anlattım. Geçen gün bir 2-3 kuruş altına yatırım yaptım. Altın düştü hala. Geceleri uyuyamıyorum reis. 3 kuruş parayı yatırdık oraya. 3 kuruş da bana çok ama o para. Ama başkasına göre o para ne abi? Çerez parasıdır yani. O parayı bir günde alışveriş merkezinde yer yani. Çantasına, ayakkabısına ya da ne bileyim Arabası kemerine, yer kanka. pantolonuna Belki bir gider. günde arabası yer. Ülkemizdeki benzin fiyatlarına bakınca bir günde arabası yer belki o parayı. Kesinlikle. Çok doğru diyorsun abi. Yani. Vallahi kanka. Araba fiyatlarına ne diyorsun bu arada babuş? Araba konusuna. Senin Ya, uzmanlık alanına girelim biraz da. Benim tabii. araba bilgim o kilometredeki son rakamdan ibaret babuş. Beni oradan vurabilirsin. Ben galeriye Ya, gittiğimde ilk olarak şeye bakıyorum. Bana anlatıyorlar gibi. bu arabanın torku şöyle diyorlar kanka. Bu araba işte şu Evet. model falan. Ben diyorum ki sen onu bunu geç. Bu araba kaç basıyor? Ben onu diyorum. Soruyorum. Ee, Valla. Kanka yani araba fiyatlarına baktığımız zaman yani ben çok gereksiz görüyorum. Hı hı. Fiyatlar çok pahalı. Mesela şimdi dört tekerlekli bir araç. Bak, Dacia'dan örnek verelim. Dacia düz arabadır kanka, bak arabadır. Motoru vardır. Direksiyonu vardır. Sağa sola çevirirsin. Evet. Yani gider. Ama o Evet. araçtan sana 100 bin TL para istiyorlar yani. Ya bunu hangi akıl mantık alabilir? Yani hiçbir konfor elemanı vesaire hiçbir şeysi yok. Hı hı. Ama gel görelim senden dünyanın parasını istiyorlar yani bu Kanka arabayı. 100 bin, hangi modelinden 100 bin istiyorlar? 100 binden fazla isterler ya Dacia'ya. Mesela Kanka ne bileyim Dacia sıfırlardan Logan, Dacia bahsetmiyorum bak Duster mesela. falan. Sıfırlar zaten 200 bin geçti zaten. Ha, yok Ben sıfır ikinci konuş, el sıfır konuşalım 2005-2006 babuş. model 2005-2006 model bir araç için yani. Evet. Bildiğim modern atlı araç. Bak, modern atlı araba, at arabası. Modern at arabası. Evet. Ama 100 bin TL kanka yani. Çok Yani para kanka ya. 100 bin çok, TL'yi ben ne zaman bir araya getirip bu arabayı alayım? Bir de aldığın araba da bak çile çekiyorsun. 100 bin TL, 150 bin TL az para değil. evet. Çile çekiyorsun. Aldığın şey Dacia hani dedin ya az Ha, önce düz araba yani. yani araba konfor elemanı sıfır kanka, hiçbir şeysi yok yani. Yok. İnsan hani sürmekten başka şeyler de istiyor. Böyle azıcık oyuncaklar olsun, oynayayım falan böyle. Aynen. Tofaşla çarpışsan eşit hasar alırsın. O derece yani. Haksız mıyım reis? Evet yani bak, gördün mü? Birbirini kırarlar kanka. Aynen. Denge o kanka. Başka biriyle kıyaslayamıyorsun. Ya para çok garip bir şey. Bak, parayı biraz felsefi olarak bakalım kanka. Parayı ilk kim buldu diyoruz biz? Lidyalılar denir halk arasında babuş. İdyalılar buldu diyoruz. Yani mesela kanka, parayı bulan adam nasıl buldu acaba? Yani Ya kanka bulduğunu işte nasıl bu. anladı? Parayı bulduğunu nasıl anlarsın kanka? Yani o da enteresan aynen. Muhtemelen direkt ilk hani bu para dememişlerdir. Bunlar takas makas yapıyordu ya. İşte Evet. onun yerine geçecek bir şey. Tabii şimdi merkezi otoriteden de bir olur alınca tamam bu olsun falan Evet. onsuz olmaz zaten. Hani bir merkezi Bak, otorite bunu garantileyecek. Bunun karşılığı aynen. olduğunu garantileyecek. Mesela parayı halk buldu diyemeyiz yani. Merkezi otorite okey demese para bulunmaz kanka yani. Yok Değil mi? aynen. Parayı kral buldu. Kabul eden kral olduğuna göre parayı da kral buldu Ya kanka. aynen dediğin gibi kanka. Yoksa Yani, düşünsene. Hani bundan 3000 4000 sene önce ne bileyim Sümer, Lidya'da falan yaşıyoruz. Oralardayız işte. evet. Normal o güne kadar takas yapıyoruz. Sen bana geliyorsun Aynen. diyorsun ki Oğuzhan sen şu 30 yumurtayı bana ver. Sana şunu vereyim ben falan diyorsun. Böyle metal bir şey var elinde. Artık ne biliyorum. Ben yürü git lan derim. Onu ne yapacağım ben? Hani yiyeceğim bir şey ver bana. Bana artık koyun postu mu veriyorsun 30 yumurtanın karşılığında? Ne bileyim buğday mı veriyorsun? İşime gelen bir şey ver. Aynen öyle kanka yani. Vallahi yani işte mesela bak, insanlar hani parayı bulurken diyorsun ya, bak karşılığında bana yiyebileceğim bir şey ver diyorsun mesela. Evet. Hani insanlar o zamana kadar işte çeşitli putlar, tanrılar bir şeyler yapmışlar böyle. Mesela karşılığında hani
böyle hiçbir hani anlamı olmayan bir şey veriyorsun. Karşılığında sana yiyecekler veriyorlar, böyle mallar veriyorlar. Hı hı. Yani insan o metaya tapar yani. Evet. Acaba hani ya bulan adam bunlara gelecekte ya da günümüz hani ilerisi için insanların bu paraya tapabileceğini düşünmüş müdür acaba? O kadar ileri görüşlü olduğunu ben düşünmüyorum kanka ya. Evet. Hani günün Mesela ihtiyaçlarını karşılamak evet. için o zamanlar doğmuş ama işte daha ucunu alamamış. Anladın mı? Öyle bir çığ topu misali, pardon, kar topu misali öyle yuvarlanmış gitmiş yani. Kanka bir de mesela bak çok güzel bir noktaya değindin. Abi kendi elimizle yarattığımız şeylerin köpeği oluyoruz. Hani Aynen para öyle. lan bu para. Ne bileyim bak dünya 5 milyar 4,5 milyar yıldır var ve üzerinde hani sayısız canlılar yaşadı ve onların işte soyu tükendi, meteor çarptı, dinozorlar gitti. Mesela bu dinozorlar kanka yeryüzünde 260 milyon yıl boyunca hüküm sürmüş. Evet. 260 milyon yıl boyunca dünyanın tek hakimi, tek kralı bunlarmış. Neyse meteor çarpıyor falan öyle deniyor bunların sonu için. Bunlar Evet. gidiyor. Sonra işte bu memelilerin yükselişi dinozorlardan sonra başlıyor. Ondan insanlar falan geliyor daha sonra Hı işte. hı. Ee, Hani hiçbir canlı böyle bir düzen üretmemiş. Hani bunu bir tek insanoğlu yapıyor. Hani para icat ediyor falan. Sonra da Hı hı. işte bunun köpeği oluyorsun. Günde bilmem 8-9 saatini, hatta yani bu asgari ücretle falan fabrikada çalışanlar çok daha uzun saatlerini. Yani 10 saat çalışan var kanka, 12-13 saat Tabii çalışan var yeri geliyor yani. Bu kadar yani. saatini bir para için hayatın işte hani o paranın da mantığı ne? Bir ürün alacaksın işte. Hani bu Evet. karnını doyurmak için. Hani bunun için harcıyorsun. Bilmiyorum, düzen bana çok saçma geliyor. Saçma Evet. gelmesinin temelinde de insanoğlunun kendi yarattığı sistem. Hani Aynen. bu var kanka. Aynen öyle. Ya çok böyle genel kabul edilmiş bir şey kanka, yani garip. Aynen, herkes de kabul etmiş, değiştiremiyoruz Aynen, da babuş. aynen. Ya birisi dememiş ki beyler ne oluyor ya? Hani metal lan, kağıt lan bu dememiş yani. Birisi de Yani dememiş. dememişler. Hepsinin işine geliyor kanka, bak hepsinin. Vallahi kanka biz mesela işte bu sistemler yeni yeni çıktığı zamanlar olsaydık biz belki dur diyebilirdik ama o zamanlar demek ki Tabii kimse dememiş. Yuvarlana yok. yuvarlana da gelmiş. Büyüye büyüye gelmiş. Şimdi bir şey desen abi seni deli diye tımarhaneye sokarlar yani. Kanka derler ki sende yok ya, o yüzden karşı çıkıyorsun derler. Doğu Yoksa haklı. Haklı. Vallahi bende olsa karşı çıkmam. Haksızlar mı babuş? Çok haklılar. abi. Kanka bak, para her zaman itte uğursuzda galiba. Bilmiyorum yani. Yani kanka o biraz da şeyden dolayı işte insan parayı kontrol edemeyince gidiyor kafa. Bu şey vardı, senle izlemiştik. Sayısal loto kazananların hazin sonları. Ha. Ha, aynen aynen aynen. Abi 6-7 kere kazanan var yani, 4-5 kere kazanan var. Ve hiç parayı kontrol edememişler yani. Adam diyor kazandım diyor, gittim diyor kumarhanelerdeydim diyor. Gittim diyor eşimi boşadım, yuvamı yıktım diyor. Yeni işte pavyonlara falan gittim diyor. Evet. Yani böyle parayı böyle harcarsan tabii abi hani bir hayrını Yani göremezsin. Bu şeyle aynen. alakalı değil babuş. Haydan gelen huya gider diye bir laf var. O. Yok kumar parasından hayır. Bununla alakalı değil babuş. Ya Anladın mı? kanka adam Bunlar vicdani biraz sözler. ekonomist Bunları boş olsa, ver. ha, ekonomist olsa adam biraz halleder yani. Yani git şey yap, apartman al yani. Git ne bileyim bir yere bir Ha, yatırım yap. İyi bir iş kur. ha, apartman yıkılır sonrasında onu bilemeyiz. Ona karışamam. O şey şimdi doğanın işi kanka. Ona karışılmaz. Ha, ay, Evet. yani Ucu açık yani. Ne olacağı belli olmaz. hani her yatırımın ufak bir riski var kanka. Kesinlikle, ama sen gidip işte yok kumarhanelerde falan yersen o zaman Ha, ya para gider tabi abi. senin kazandığın parayı bir gecede de alırlar. Sen kumarhaneye git, az bir Aynen. işte pavyona git, bir masaya otur, iki rakı açtır, bir Hı şey hı. açtır böyle. Orada da yerler senin paranı zaten. Öyle ya kanka, senle şey izlemiştik, hatırlıyor musun bilmiyorum, bu Ankara'da pavyonda çalışan İzmirli bir kız Ha, vardı. evet 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 evet. Adı neydi onun? Hmm. Neyse adını hatırlayamayız, çok önceki hikaye. Lan O neyse eğer tamam. buradaysa kendisini biliyor, onu yorumlara bekliyoruz. Bir telefon numarasını da özelden ulaştırırsa. Kanka şey diyordu ya, cidden hani acıklı hikayeler de oraya giden o parayı kaptıran insana da üzülmüyorum açıkçası. Kadın diyordu ki işte adam geliyor falan. Ondan sonra işte hani bir gecede 5-6 bin TL para, hatta daha fazlasını falan.
Hani yiyordu Evet. orada diyor. Biz istemiyorduk diyor. Mesela şey kadını kötü görürsün. Hani o yaptırıyor. Biz yapmıyoruz. Hani ben bir şey yapmıyorum diyor. Onlar kendileri yapıyor falan diyor. İşte parayı Ya kullanmasını bilmeyince kanka. şov olsun diye, şov Ha. olsun diye elinden geleni yapıyor yani o Abi da. trilyon dolarım olsun gidip pavyonda o parayı harcamam ben. Kesinlikle. Ne abi bir kere şey bana göre Gerek yok. yerler değil. Ne yapacağım ben pavyonda? Az Ha, önce numarasını bırak falan dedim ama pasafisi onlar babuş. Aramam. Mm-mm. yok kanka, kesinlikle kesinlikle ben bilmiyor muyum kanka? Dur yorum geldi babuş. Az dur ben gidiyorum kanka. Ulan bu kadar da hızlı olmaz ki ya. Kanka, bak parayı kokusu alınıyor kanka. Paranın kokusu alınıyor. Bak Valla. parayı bulduğu zaman kanka ilk akraban çıkıyor. Böyle tamam mı? O ilk şeydir. Ekstra akraba çıkar. Ondan sonra kanka eş dost aramaya başlar böyle. Tanıdıkların çıkar. Öyle gidiyor kanka. Para biraz nasıl desem, okyanusun içindeki kan damlası gibi böyle. Köpek balıkları kokusunu alıyor. Aynen. Çekiyor böyle. Çekiyor. Yani çok garip bir meta. Kanka şey vardı. Bu Şener Şen'in istasyon şefi olduğu bir filmi var biliyor musun? Milyoner diye ismi de. Ha, evet evet. Hı hı. Şeyi kaybediyor, bileti kaybediyor. Kaybediyor sonra buluyor bileti Ha, ama evet. o da işte başından geçen olayları anlatıyor. Senin dediğin gibi mesela bir Aynen. sürü akrabası falan çıkıyor. Ben Ha, üvey süt annenim de ben senin amcanım da falan. Yani evet. para işte böyle kanka ya. Hani seni hiç aramayanı Evet. sormayana sordurtur. Kanka acaba bu Lidya kralı parayı kabul ettiğinde acaba onunla akrabaları falan çıkmış mıdır? Mesela ama Pers kralı ben senin babanım deyip gelmiş midir acaba? Pers kralı ileri görüşlüyse gelmiştir bence. Hani paranın o Aynen, ileride sahip aynen. olabileceği potansiyeli düşündüyse gelmiştir kanka. Kesinlikle gelmiş olması lazım kanka. Gelmiştir kanka. Lan ya. Vallahi öyle olmuş ya. Para kanka ya. Para, Para para para. para. Napolyon'un da öyle bir sözü yokmuş sanırım. Yani bildiğim Yok kanka, kadarıyla evet ya, yokmuş. yokmuş ya. Ha. Abi Kesinlikle. şey çok var ya hani bu Facebook şeyleri var ya tarih sayfaları falan var ya Evet. günümüzde o kadar Evet. değil de bu Facebook'un ilk popüler zamanlarında bunlar daha çoktu. Aynen. Ha. Bunlar zaten bu yalan ve şey biraz da şaşırtıcı bilgilerle büyüdüler. Napolyon para 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 demiş. Aa duydun mu falan. Hani şaşırtıcı bir bilgi, güzel de Ya bir de bilgi falan. kanka Napolyon para 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 diyor, sonra onu bazıları money 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 dedi diyor. Hı hı. Ulan money İngilizce. Fransızca değil ki. Napolyon İngilizce Aynen. mi konuşuyor? Aynen de öyle. Yani Neyse garip işte. ya. Ee, Hani böyle şeyler çok var kanka. Hatta bir günde bunun hakkında konuşuruz. Bende bir dergi var. Evet. Mesela şey biliyor musun? Bunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Bu Fransız devrimi öncesinde bu Fransız kraliçesi şey diyor. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyor ya. Evet. Kadının öyle bir sözü yokmuş kanka. Evet. Bunu biliyor muydun? Bunu kim uydurdu acaba? Onu merak ediyorum. Kanka bu şimdi şöyle bir şeymiş. Ben okumuştum bunu. Şimdi 1789 Fransız ihtilaline doğru giden süreç içinde Fransız halkı fakirlik içinde boğuşuyor. Fakirlikle mücadele ediyor. Tabi saray kadrosu da her zaman olduğu gibi kanka. Anladın mı? Böyle bir eli yağda bir eli balda öyle takılıyorlar. Ne oldu Evet. babuş? Bir korktun orada bir şey oldu. Dememen gereken bir şey mi dedim babuş? Babuş. Neyse babuş. Tabii o günün saraylıları da işte sarayda hani zengin abi hani ne bekliyorsun? Hani bir tanesi kral bir Evet. tanesi kraliçe fakirlik içinde mi yaşasın? Ama halkın da zoruna gidiyor şimdi kadın çocuğuna yedirecek ekmek bulamıyor falan adam ayağı çıplak geziyor sarayda onlar hani şey oturuyorlar falan. Tabii 1789 Fransız ihtilalinden bahsediyoruz. Bunu tekrar bir hatırlatayım da babuş kesip alırlar konuşmayı. Neyse işte Evet. eee o kadın hatta kanka bu sözü söylediği iddia Evet. edilen kadın halka yardımları da dokumuş hani yardım da Evet. ediyormuş maddi yönden falan ama tabii kan gibi birine edecek. Tabii ki. Şey var kanka bu söz bu ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler sözü bu Jean-Jacques Rousseau var ya Hı hı. bunun bir kitabında geçiyor. Şu an o kitabın ismini hatırlayamıyorum. Bir kitabında Evet. geçiyor bu söz. Hani o kadının söylediği söz falan değil bu. O kitapta geçiyor. Büyük ihtimalle şey oluyor. Hani o günlerde bu söz en çok o kadına yakıştırılıyor. O kadına hani geçiyor söz öyle.
Ya Anladım. itibar suikasti kanka. Ha, bugün de Yani- olmuyor mu kanka? Bir adam Tabii. bir şey demiyor, kadın bir şey demiyor, dede oluyor falan. O gün de Aynen. onun gibidir büyük ihtimalle. Halk arasında öyle biri demiştir. Adam belki Jean-Jacques Rousseau'nun kitabını okudu. Ulan işte o sözü o kadına yansıtmak aklına geldi. Halk arasında da kahvede öyle laf gitti yani. Sonra Aynen. devrim oldu, giyotinde kelleler gitti falan. Ulan abi bir dedikodudan görüyor musun? Öyle babuş ya. Hah Vallahi. babuş. 20 dakikayı devirmişiz babali. Devirmişiz kanka, devirmişiz. Aynen. Yani Evet. para be kanka, bak para için 20 dakikadır konuşuyoruz bak kanka. Para için 20 dakikadır konuşuyoruz. 20 video çekilir yani bunun için babuş. Biz yani parça parça değineceğiz zaten bu konulara. Daha şey demedik. Hani Türk lirasından falan başladık. Paranın tarihiyle ilgili konuştuk. Daha bunun eurosu var yani, mesela Almanya gibi bir Aa, ülkede kanka. euro, euro ya da Kanka, nasıl dersen. Afrika'da her kabilenin kendi parası varmış kanka. Ben öyle duydum. Kesinlikle. Ama bizim için en başta bir euro var yani. Değil mi? Almanya'da. Bunlara da yavaş yavaş ileriki programlarda değineceğiz. Avrupa'nın bizim için önemi yüksek kanka. Yani Yüksek dili kanka. olsun, kültürü olsun. Kesinlikle ya, yüksek babuş. Arabaları olsun. Bir söz vardır bilirsin. Kızı Balkan'dan, arabayı Alman'dan. Öyle miydi? Aynen, kesinlikle. Yani Öyle babuş. gerekirse iş için bile Volkswagen fabrikası yani her zaman Kesinlikle reis. birinci önceliğimizdir yani. Aynen babuş. İlk yayınımızı yavaş yavaş bitirelim mi kanka, ne dersin? Bitirelim kanka. O zaman bütün herkese iyi günler diliyorum. Aynen, bizi izleyen herkese iyi günler diliyoruz. Bu arada logomuz falan, ekranımız da güzel oldu bence. Sen ne diyorsun? Bence de çok yakıştı. Bak burada kaçan 2 tane teknem var ya. Onların var ya, onların. Onları yakalayacağız babuş. Onlar yaramaz adamlar. kanka. Onlar yaramaz babuş. Onları oraya biz kasten koyduk. Onların kim olduğunu biliyorsun sen. Anladın mı? O caka satanlar var ya eski günlerde. Tamam o zaman reis. Yine bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere reis. Hadi o zaman herkese iyi günler diliyorum. Bu kapanış da ne bileyim nasıl yapılır. Hadi direkt kapatalım gitsin kanka. Hadi görüşürüz.